Bugüne kadar izlediğiniz tüm belgeselleri unutun. Evreni anlattılar. Yıldızları, galaksileri, kuşları, balıkları anlattılar. Bazen Doğu Ana dediler, bazen de kendi kendine oluyor dediler ama bir türlü Allah demediler. Düzenin sahibinden hiç söz etmediler ya da söz etmek istemediler. Bu belgeselde Allah'tan bahsedeceğiz ve evrenin her yerinde onun sanatını göreceğiz. Bir kuş görüyorsun, kuş böyle suya dalıyor, avlanıyor ve aynı hızda sudan geri çıkıyor. Bak çok ilginç bir mesele, niye biliyor musun? Islak suya dalıyor, kanatları nasıl? Kupkuru kalıyor. Şimdi bir şeyin dalabilmesi için yüzgeci olması lazım, uçabilmesi için kanadı olması lazım. Allah öyle bir şey yaratmış ki hem suyun içerisinde hareket ediyor hem havada hareket edebiliyor. Şimdi şuursuz bir kuştan böyle bir eylemi bekleyebiliyor musun? İşte kuş aslında o lisan haliyle, yani orada sergilediği tavırla kendi zikrini söylüyor ve diyor ki bak az önce izleyip hayran kaldığın bu hareketler bana ait değildir. Ben Allah'a dayandım ve Allah bu eylemi yarattı diyerekten zikrediyor. Bak kuşun zikri demek ki sadece cik cik değil, bu şekilde zikrediyor. Şimdi mesela kuşlara baktığınızda rengarenk, öyle değil mi ya, böyle sanki böyle birisi almış eline boyamış her birisini tek tek geri bırakmış. Zaten boyanmış, yani bir mülevvin zaten boyamış o kuşları. Peki o kuş kendi güzelliğinin farkında mı sizce? Mümkün değil. Peki onun arkadaşı onun güzelliğinin farkında mı? O da mümkün değil. Peki bu kuşu boyayan acaba ne için boyamış? Demek ki kuşun boyanması onun bir zikir çeşidi. Kuş diyor ki şu benim güzelliklerime, şu güzel renklerime bir bakar mısın? İşte şu hayran kaldığın üzerimdeki boyaların her birisi bir Sani Zülcelal'a dayandığım için olup diyerekten lisan-ı haliyle zikrediyor. Bakın kainatın zikrini okuyoruz. Sadece cik cik guk guk değil kainatın zikri. Şimdi mesela bir tavus kuşu yumurtasını gördünüz mü? İçinde iki renk var tavus kuşu yumurtasının. Hangi renkler? Beyaz var, sarı var. Peki tavus kuşu büyüdükten sonra insan onun o yumurtadan çıktığına inanamıyor. 2000 renk sergiliyor. O tavus kuşu lisan haliyle ne diyor sizce? Bana baksana, ben bunu kendimin yapmadığını, Allah'a dayanarak yaptığımı ne ediyorum? Zikrediyorum diyor. Bak mevcudatın zikrini birlikte bakalım. Muazzam şeyler. Kuşun yumurtasının sarı kısmına embriyo denir. Peki beyaz kısmı nedir? Beyaz kısmı da yumurtadan çıkmasına yetecek kadar rızkı, yiyeceği, gıdası, protein kısmı. Sizce burada ne diyor? Bak ben bu gıdaları bu raflara kendim dizmiş olamam. Sana burada bu gıdaları bana veren bir rezakı zikrediyorum diyor. Bak zikri görüyor musunuz? Zikir manasını iyi anlamamız lazım. Mevcudatın zikrini iyi okumamız lazım. Şimdi mesela yine belgesellerde izliyorsun. Bir kartal tek kanadı 3 metre. Tek kanadı. Ava bir dalıyor bilmem kaç kilometre hızla, akıllara zarar. Şimdi onun kemiklerine baktığınızda neyle dolu biliyor musunuz kemikleri? Hava kesecikleriyle dolu. Peki dana kemiğini koysak oraya, o kartalın uçması mümkün değil. Peki bu kadar ergonomik ve uygun bir tasarımı, hem de sayısız ihtimaller içerisinde, bir dana kemiği olabilirdi, kanatları başka şekil olabilirdi, yüzü başka şekil olabilirdi, havayı kesemeyecek şekilde bir vücudu olabilirdi. Bu kadar ergonomik bir tasarımı diyor ki bak ben şuursuzum, ben bunu yapamam ve sana Allah'a dayanarak bunların yaratıldığını zikrediyorum diyor bir kartal. Bir yarasaya bakıyorsun, öyle bir harita çıkarıyor ki, değil mi? Termal bir harita gibi ve gece vakti insanların göz gözü görmediği bir zamanda avlamadığı bir şey kalmıyor. Sizce şuursuz bir yarasa hangi zikri yapıyor? Sadece çıkardığı sesler mi? Hayır. Bak üstümdeki bu yazıları iyi oku. Bu yazılar Rabbimin sen oku diye bana bir armağanıdır diyor. Bak mevcudatta çok muazzam bir faaliyet var, farkında mısınız? Bir insanın bunları görünce normalde hayretinden çatlaması lazım. Ama biz hayretimizi o kadar boş beleş şeylere sarf ediyoruz ki asıl sarf edilmesi gereken noktada hayretimizi sarf edemiyoruz. Lütfen dikkat edin yani. Allah'ı tanıma dururken hayretini maçlara sarf edenlere, araba markalarına sarf edenlere, değişen gündemin sürekli dalgavari değişen hadiselerine sarf edenlere, yumruk kadar midesi için endişelerine sarf edenlere bakın. Demek ki hayret edilecek noktaları oraya sarf edince Allah da asıl hayret etmemiz gereken bu kadar masraf ettiği bu mevcudata, bu sanatlı eserlere bize hayreti yaratmıyor. Çünkü hak etmediğimiz için bunları yaratmıyor. Şimdi ardıç diye bir kuş var, duymuş muydunuz? Bu ardıç kuşuna ismini veren ağaçtır aslında.
Ardıç ağacının tohumu gübrelenip yere dikilmek için o ardıç kuşunu bekler. Ve ardıç kuşunun midesine bir bakalım, inceleyelim. Neredeyse taşı eritir. Ama gel gör ki o ardıç tohumunu yiyor. Ama Allah o midede onu eritmiyor. Daha sonra gübreleyerekten toprağa dikiyor o ardıç kuşu ve ardıç ağacı bu şekilde neşvi nema buluyor. Subhanallah. Sizce burada hangi zikir var? Sadece dilinden çıkardığı sesler mi? Mümkün değil. Lütfen böyle okuyamayız. Zikir dediğimiz hadise bu değil. Zikir dediğimiz olaydaki incelikleri ve Allah'ın esmasını görüp orada Allah'ı yad edebilmemiz bizim zikrimiz. Orada ardıç kuşu ben bu faaliyeti tek başıma yapamam. O midede taş erirken tohum erimiyor baksana diye kendi lisan haliyle bize neyini sunuyor? Zikrini sunuyor. Şimdi şurayı anladık umarım değil mi? Kuşun zikri cik cik değilmiş.